Merhaba Hasan Bey, hoş geldiniz. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Hangi üniversiteden mezunsunuz ve hangi şirketlerde görev aldınız? Bizlere açıklar mısınız? Elbette. Ben Kapadokya Üniversitesi Sivil Ulaştırma İşletmeciliği İngilizce bölüm mezunuyum. Fakat Kapadokya Üniversitesi'nin Sabiha Gökçen Havalimanı bahçesinde bir kampüsü var, yerleşkesi var. Ben oradan mezunum. Öğrenciyken Çelebi Hava Servisi'nde yol hizmetleri memuru olarak görev aldım. Okulumuz bize böyle bir imkan sağlamıştı. Daha sonrasında 2015 senesinde mezun oldum. Mezun olduktan sonra Çelebi'den istifa ettim. Hava yoluna geçtim. Kargo hava yoluna, ACT Hava Yolları'nda kalite departmanında çalıştım. Burada teknik kalitenin, teknisyenlerin lisanslandırmaları vesaire bu tarz işlerle ilgileniyordum ama havaalanında değildim. Genel müdürlükte çalışıyordum. Yani kendimi bir süre geliştirdikten sonra genel müdürlüklerde uzman pozisyonunda çalışabiliyorsunuz. Bundan daha sonra da tekrar mesela burada bir hüsran yaşadım. İlk defa işten çıkartıldım. Şirket küçülmeye gitti. Şirketin de en küçük çalışanı o dönemde bendim. Hepsi annem babam yaşında insanlardı, öyle söyleyeyim neredeyse. Burada bir işten çıkartılma yaşadım. Daha sonrasında 15 Temmuz vesaire bu tarz durumlar da olunca ülkenin kötü durumlarına denk geldim. Bir süre iş bulamadım. Daha sonra havaalanında mecburen çalışma olanağım olsun diye gittim. Rent-A-Car'da çalıştım mesela belirli bir süre. Daha sonra tekrar kendi sektörüme geri döndüm. Pegasus Hava Yolları'nda yine yer hizmetlerine devam ettim. O dönemde de bizim derneğimizin de Herkes Havacılık Derneği'nin de ana sponsoru olan Merkür Havacılık ile tanıştım. Merkür Havacılığı'nın da CEO'su aynı zamanda bu bölüm Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği'nin 90'lı yıllardaki mezunlarından birisidir Halis Bey. Şu anda bir şirket sahibi kendisi. Ben de onun şirketinde yani Merkür Holding'in Merkür Havacılık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyon sorumlusu olarak, yabancı hava yolları yetkilisi, supervisor olarak görev yapmaktayım bu şekilde. Hazırsanız diğer bölümle alakalı sorulara geçiyorum. Tabii ki. Merhaba Hasan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sıkça sorulan sorularımız var, sizlere yönelteceğiz. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğinin kabin hizmetlerinden farkı nedir? Şöyle, sivil havacılık ve kabin hizmetleri bölümünü bitirdiğiniz zaman uçak içerisindeki kabin memuru olarak görev alıyorsunuz. Fakat sivil hava ulaştırma işletmeciliğini bitirdiğiniz zaman birçok farklı departmanda, havaalanında, yer işletme pozisyonlarında veya hava yollarının işletme departmanlarında, farklı departmanlarında çalışabiliyorsunuz. Yani havacılık yönetimi lokal olarak belirli bir mesleğe, belirli bir meslek grubuna hitap ediyor. Fakat sivil hava ulaştırma işletmeciliği çok farklı departmanlarda, çok farklı pozisyonlarda çalışmanıza olanak sağlıyor. Peki sivil hava ulaştırma işletmeciliğinden mezun olanlar kabin memuru olaraktan çalışabiliyorlar mı? Şu an çalışanlar var elbette. Yani benim de sınıf arkadaşlarımdan uçan arkadaşlarım var. Bu dediğim gibi yani ben arkadaşlarımızın birçoğuna lokal olarak hangi mesleği yapacaklarsa o konuda ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Fakat bölüme girdikten sonra daha sonra arkadaşlarımız fikirlerini değiştiriyorlar ya da maddi konuda ben daha fazla kazanmak istiyorum, uçacağım diyorlar. Bu tamamen kişinin kendi şeyine bağlı ama mezun olanlar elbette hava yollarında kabin hizmetleri alımlarında başvurdukları zaman hava yolları bunları değerlendiriyor. Peki bu bölümden mezunlar sadece şirketlerin işletme departmanında mı görevlidirler? Yani sadece işletme dediğim birçok departmanda çalışabiliyorlar. Ben yer hizmetlerinde, Çelebi Hava Servisi'nde yol hizmetleri departmanında başladım. Bunun dışında yer işletmede operasyonda çalışabiliyorlar. Ramp tarafında biraz daha yükleri zor olabiliyor ama rampte çalışabiliyorlar. Ya da bir hava yolunda muhasebede de çalışabiliyorlar. Tamamen kişinin kendini ilgilendirdiği hangi alanda olmak istiyorsa o alana yönelebiliyorlar. İlla ben havaalanında çalışacağım, uçak göreceğim diyorsa mecburen ya yer hizmetlerinde ya hava yollarının operasyon taraflarında bulunmaları gerekiyor. Ama yok ben o kadar atraksiyonun içine giremem, zaman baskısıyla uğraşamam diyen arkadaşlar varsa dediğim gibi genel müdürlükte farklı departmanlarda da değerlendirilebiliyorlar. Peki en çok sorulan sorulardan bir tanesi havacılık yönetimi ile arasında ne fark var? Şöyle, sivil hava ulaştırma işletmeciliği ön lisans bir bölüm. Havacılık yönetimi 4 yıllık lisans bölümü. Genel itibariyle 1. sınıf dersleri aynı. Zaten birçok bölümde de zaten havacılığa giriş olarak belirli dersler veriliyor. Fakat 3. ve 4. sınıfta yönetime dayalı dersler veriliyor havacılık yönetiminde. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği ara eleman ve orta düzey yönetici yetiştirir. Havacılık yönetimi ise ilerleyen zamanlara istinaden yani havacılık yönetiminden de mezun olup ara eleman ve orta düzey yönetici olabiliyorsunuz ama ilerleyen senelere istinaden yönetici yetiştirir aslında bakarsanız. Havacılık yönetiminde daha ağır dersler vardır, farklı dersler vardır. Havacılık yönetimi okumak yerine bu bölümü okursak sektörde ne kadar ilerleriz?
Kendimden örnek vereyim. Benim okulumun Kapadokya Üniversitesi'nin Sabiha Gökçen'deki yerleşkesinden mezun oldum ben. Sivil Ulaştırma İşletmeciliği İngilizce bölümü mezunuyum. İngilizce bölümüne başladığım zaman havaalanında belirli bir eleman arayışında olan şirketler vardı. Bu şirketlerden bir tanesi de Çelebi'ydi. Çelebi benim okulumla protokol anlaşması olduğundan dolayı ben daha 1. sınıfa başlamadan yani hazırlıktayken işe başladım yarı zamanlı. Öğlene kadar okula gidiyordum. Öğleden sonra işe gidiyordum. Belirli bir düzeyde de gelirim oluyordu. Orada artı 3 sene olmuş oluyor aslında. Ama 4 senelik okulu bitirirseniz sıfırdan başlıyorsunuz. Yani ben hazırlıkta memur olarak üniformamı giyip çalışırken 4 yıllık arkadaşlar gelip yeni işe başlıyorlardı mesela. Bu okulla alakalı bir şey aslına bakarsanız. İkinci bir dil öğrenmeye sizce gerek var mı? Kesinlikle gerek var. Ben hep şu örneği veriyorum. Daha doğrusu babam hep bana bu örneği verirdi. Ben de şu an onu çok iyi anlayabiliyorum. Şu an için günümüzde bilgisayar kullanmayı bilmeyen ve akıllı telefon kullanmayı bilmeyen bir insan nasılsa ilerleyen senelerde de İngilizce bilmeyen insan bu şekilde görünecek. Artık İngilizce bir ekstra bir şey sayılmayacak. İngilizcenin üzerinde ne biliyorsun? Bunu soracaklar. Hakeza Türk Hava Yolları vesairede kabin memurluğu alımlarında dikkat ederseniz İngilizce ve artı bir dil aramaya başladı artık. Artı bir dil bilen her zaman bir adım önde olur. Çalıştığı yere göre de değişir. Mesela Antalya Havalimanı'nda çalışacaksa bazı şirketler İngilizce bile aramıyor. Sadece Rus çağırıyor, örnek veriyorum. Ya da işte Trabzon Havaalanı'nda çalışacaksınız. Arapça bilen personel arıyorlar. Çünkü çok fazla bir Arap turist var. Tabii bunlara kim hizmet sağlayacak? Mecburen ekstra bir dil bilmeleri gerekiyor. İlerlemek için de sektörde daha iyi yerlere gelebilmek için ekstradır mutlaka gerekli diye düşünüyorum. Ben de kendi kariyerimde mesela İngilizceyi şu an biliyorum ama ekstra bir Rusça öğrenmek isterim yani gönlümde var. Havacılık yönetimi mi, sivil hava ulaştırma işletmeciliği mi daha avantajlı? Dediğim gibi kişinin kariyer beklentisine bağlı bu. Ben havaalanında çalışmak istiyordum. Havaalanında operasyon kısmında çalışmak istiyordum. Operasyon kısmında çalışmak için de gereklilikleri yetiyordu sivil hava ulaştırma işletmeciliğinin. İlla havacılık yönetimi okumama gerek yoktu. Ama daha sonrasında bu bölümü biliyorsunuz açık öğretim fakültesinde de açıldı. Kendi bölümümü bitirdikten sonra örgün öğretimimi DGS ile havacılık yönetimine geçtim. Bu bölüme devam ediyorum. Okurken çalışabilir miyiz peki? Bu da yine aynı şekilde okulların protokol anlaşmalarına bağlı. Eğer okulunuzun bir protokol anlaşması varsa zaten onlar sizin yani beni bağışlasınlar ama onlar sizin ayağınıza geliyor zaten bir türlü. Okullarınız şirketle sizin aranızdaki bağ kuruyor. Özel okullarda hakeza. Özel devlet okullarında da bunu yapanlar var ama şu an çok fazla üniversitede olduğundan dolayı tam net bir bilgi vermek istemem. Yani beklentiniz neyse ona göre ilerlemeniz gerekiyor diyebiliriz. Bu bölümden mezunların iş hayatındaki çalışma saatleri nasıl? 24 saat. Havacılıkta şey yok. 8-5 yok. Havacılıkta 24 saat çalışıyorsunuz. Ben gece saat 3'te kalkıp 3.30'da tıraş olup 4'te işte olduğumu biliyorum. Yer hizmetlerinde vesaire. Yani havaalanı akşam saat 5'te kapanmıyor. Havaalanında her zaman bir sirkülasyon var. Devamlı uçaklar havada. Ondan dolayı yani saati sıkıntı eden insan bu bölümü seçmesin. Çok açık ve net söylüyorum. Eğer ben gece kalkamam kardeşim, akşam saat 12'lere 1'lere kadar çalışamam, işte saat 3'teki uçağa gidemem vesaire. Böyle bir durum yok. Burası 24 saat işleyen bir sektör. 8-5 çalışmayı düşünüyorsanız farklı bölümleri seçin. Öyle söyleyeyim yani net. Bu konuda çok netim. Sektörde çalışmak için yaş sınırı var mı? Yani çalışacağınız şeye göre değişiyor. Yani kabin hizmetlerinde mesela belirli yaş sınırı vesaire koydukları oluyor. Fakat bizim bölümümüzde yani ben 18 yaşımı doldurdum. Öğrenciyken beni işe aldılar mesela. Böyle bir yaş sınırı yok. Şu anki çalıştığım şirkette Merkür Havacılık'ta da yöneticim yılların yöneticisi. Hala üst düzeyde bakacak olursak hala tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yani bir yaş sınırı vesaire bir şey yok. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sorduğunuz sorulara umarım iyi yanıtlar verebilmişimdir. Faydalı olmuşuzdur bu bölümü tercih edecek arkadaşlar için.